Şunu da Yaşayamazsın ya. Bunlar çünkü Türk askerini yakmış sapkın insanlar. Bunların getireceği bir adalet, hukuk sistemi olamaz. Bunlar dünyaya böyle bakan insanlar. Tel Aviv İslam Üniversitesi'nden çıkmış elemanı var ve bunlar senden benden daha iyi dini biliyor. Usama Bin Laden'in ikiz kuleleri vurduğuna inanan geri zekalıdır. Üzerlerine alınabildikleri kadar alınsınlar. O aptal İslamcılara sesleniyorum. Çünkü Amerika'nın köpeği oldukları için normal orijinal fotoğrafını ölmüş gibi üzerinde oynayarak sahte bir fotoğraf bize yayınlayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bunu bilmeyecek kadar aptal, geri zekalı, ahmaksın. Aileden kopmuş da tartışmaları varmış da o yüzden Amerika'ya isyan etmiş de o yüzden ikiz kuleleri tasarlamış. Peki Trump ne dedi? Merhaba değerli izleyiciler. Ömer Can Talu YouTube kanalına hoş geldiniz. Tabii bu video aynı zamanda Erkan Türk'ten YouTube kanalında da yayınlanacak. İlginç ve önemli bir konuyu ele alacağız. Ve bu konu aslında tarihle ilgili bir konu ama siyasete bakan tarafı da var doğal olarak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir söylemi oldu yine ve bunun üzerinden birçok tartışma meydana çıktı. Ve bunları konuşmak için tarih felsefecisi, araştırmacı, yazar ve artık siyaset adamı Erkan Türk'tenle beraberiz. Kıymetli bilgilerini ve analizlerini dinlemeye çalışacağım. Peki neden Erkan Türk'ten? Şöyle bir tablo var. Bu konu özelinde insanlar iki taraf noktasında konuşuyor. Yani bir taraf tam bir uçta, bir taraf tam bir uçta. Ama Erkan Türk'ten de benim daha önceden beri yaptığım izlemeler ve okumaları gördüğümde Erkan Türk'ten bu işin hakikaten bir tarafı olmaktan ziyade gerçeği ne? Onun özelinde durmaya çalışıyor. O yüzden Erkan Türk'ten'e teklifte bulundum. Kendisi de kırmadı. Teşekkür ederim sevgili Ömer buraya. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız yine tabii bu son dönemde yaşanan yeni bir millet oluşturma olgusu özelinde bir cümle etti ve tabii ki tarihle alakalı. Dedi ki Malazgirt Zaferi, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi, Çanakkale savunması, İstiklal Savaşı, Türk, Kürt, Arap ve daha nice Müslüman halkın ortak savaşı zaferleridir. Binbir Gece masallarının Bağdat'ını Türk, Kürt ve Arap inşa etmiştir demiş ve devam etmiş. İşte Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesi komutasında Türk, Kürt, Arap fethetmiştir. Şam bizim ortak şehrimizdir. Diyarbakır, Mardin, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Halep, Hatay, İstanbul, Ankara bizim ortak şehrimizdir. Yani burada aslında tarihin büyük bir kısmında olan farklı savaşları bir ortaklaştırma noktasına gitmiş. Bu sözlerle ilgili öncelikle ne düşünüyorsunuz? Onunla başlayalım, ardından detaylandırırız. Boşnaklar nereye gitti? Arnavutlar nereye gitti? Sırp da var. Bunlar nerede? Yok. Çünkü coğrafya güneye indiği için bunları söyle. Şimdi açılım süreciyle ilgili bu sözleri söylüyor. Tamam Kudüs'ü onlar fethetti. Türk, Kürt, Arap ama Osmanlı İmparatorluğu zengin bir imparatorluk olduğu için şimdi daha sonra biliyorsun Osmanlı'nın eline geçti bu topraklar. Ve onlar sevk ve idare etti. O zaman Osmanlı bir Balkan devletiydi aynı zamanda. Tabii. Çok açık. Şimdi tabloyu daha doğru okuyalım. Osmanlı Balkan devleti ise hatta Yeniçeriler daha çok devşirme Balkan kökenli ise bu fetihlerde daha çok Sırpların, Boşnakların, diğer unsurların, Arnavutların etkisi büyük. Çünkü asker kökeni oradan geliyor. Şimdi bunlar uçtu mu havaya? Yok mu? Niye Türk, Kürt, Arap? Diğer unsurlar nerede? Niye onlar yok sayılıyor? Çünkü mesele şimdi Türk, Kürt, Arap. Mesele Suriye, mesele Irak, mesele bizim Güneydoğumuz. Öyle olduğu için de politik bir açıklama yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki bu ne kadar doğru? Buna da bakalım. Şimdi Malazgirt'i seninle daha önce değerlendirdik. Evet. Malazgirt'te yardımcı kuvvetler dediğimiz unsurlar var. Bunlar o bölgenin coğrafyasında yaşayan insanlar veya yaşamayan. Niye? Çünkü örnek olarak verelim. Şimdi Bizans ordusu saflarında Türkler var biliyorsun. Peçenek Türkleri. Tabii. Peçenek Türkleri Hristiyan Türkler. Ve bunlar ordular baş başa geldiğinde ne yapıyor? Alparslan'ın kuvvetlerine katılıyor. Saf değiştiriyor. Saf değiştiriyor. Bizans'tan oraya. Sayıları da önemli bir sayı. Bu saf değiştirme ile birlikte orası yani Alparslan'ın kazanabileceği bir duruma geliyor. Şimdi bunlar niye yok sayılıyor da özellikle bu vurgu yapılıyor? Belki de bunu sormak lazım. Yani o zaman Hristiyan Türkler,
Hristiyan oldukları için, muteber sayılmadıkları için onlar bu kardeşliğin unsuru olmuyor mu? Hı hı. Yani onlar fethetmedi mi? Yok mu onlar o coğrafyada? Neden özellikle Türk, Kürt, Arap? Veya diğer unsurlar yine hakikaten başka Hristiyan unsurlar da katılabiliyor. Bunlar niye yok? Veya başka etnik unsurlar. Evet. Onlar niye yok? Demek ki burada politik bir açıklama var. Kudüs için de geçerli bu. İşte yine Bağdat merkezli söylüyor bunu. Efendim Binbir Gece Masalları. Binbir Gece Masalları için de geçerli ama Binbir Gece Masalları daha çok Arap etkisiyle. Yani Türk etkisi çok daha az. Tabii İrani etki de var ama burada bir millet inşa etmeye çalışıyor. Fakat bu milleti yine etnik unsurlara göre döşemeye çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl yapmak istediği şey bu burada. Ben bunların hepsini politik bir söylem olarak kabul ediyorum. Bu tarihimiz denirken Osmanlı tarihine gönderme yapıp geri kalan unsurları yok saymak bence yani ya cehalet yahut da kasıtlı olarak manipülasyon. Eğer tarihimiz bir bütünse bugün sırf bu coğrafyaya odaklandık, fixlendik diye Suriye civarına, Irak civarına fixlendik diye kardeşlik dediğimizde bu unsurlar aklımıza gelsin. Geri kalanları şimdilik yok sayalım düşüncesi güdük bir düşüncedir. Bu tamamen politiktir, siyaset gereği bir açıklama. İnandırıcılığı da yoktur. Sadece halkların hamasi duygularını depreştirmek amacıyla ortaya atılmış bir durumdur. Tabii burada Bunu çok Çanakkale Savaşı üzerinden de görüyoruz. Mesela evet, oradan da yapılıyor. Herkes şehit sayısını şimdi dillendiriyor. Hangi bölgeden ne kadar şehit çıktı? Ona göre kim daha vatansever, kim daha değil gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Yani kelle başına diyorlar ya böyle. Şehitlerimize de saygısızlık elbette böyle yapılması. Efendim hangi bölgeden ne kadar çıktı? Ona göre hangi bölge ne kadar milli, ne kadar değil. Peki Çanakkale Savaşı'na baktığımızda daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi bunların hepsi benim kanaatimce yanlış. Böyle bir yapay tarih bilinci oluşturulması yanlış, tutmaz da bu şekilde yapılması. Tarih neyse odur. Tabii. Onun haricinde sen yapay bir tarih inşa etmeye çalışırsın ama tutmaz. Şimdi bazıları diyor ki peki günümüzün tarihi ne kadar doğru? Ne kadar efendim objektif? Kardeşim eğer günümüzün tarihi ne kadar doğru, ne kadar objektif diye soruyorsan tarihi kayıtlar orada duruyor. Vesikalar orada duruyor. Aç bak bugün hatta senin Osmanlıca bilmene de gerek yok. Tamam. Bu vesikaların çoğu bugünkü Türkçe'ye de tercüme edildi. En azından özetleri, transkript edildi. Özetleri de var. Sonra tarihçilerin hatıratları da var. Pardon, devlet adamlarının hatıratları var. Tarihçiler bunları yazmış. Bunların hepsi elimizde. Sen devlet bize bunu öğretiyor. Yalan tarih deyip bu işin içerisine sığılma. Senin aklın yok mu devlet bize bunu öğretiyor diyorsan? Ali Fuat Cebesoy'un hatıratı orada duruyor. Al oku ama okumayacak. Üşeniyor yani. Kazım Karabekir'in de duruyor. Okumayacak, üşeniyor. Söylemler üzerinden kolaycılığa kaçıyor. Yani tarih dersinden kaçmış adamlar şimdi mesela hiç girmemiş, kaçmış, sevmemiş, gidiyor tarihçilik oynuyor. Yani o zaman bir anlamı kalmıyor bütün bunların. Evet. Demek ki hamaset üzerinden şekilleniyor. Halbuki kayıtlar ortada. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de Çanakkale üzerinden, Çanakkale Zaferi üzerinden yapmıştı. İşte Türk ve Arapların ortak zaferi gibi hep algılatılmaya çalışıldı ya. Bu özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak göç etmeye başladığı tarihten itibaren. Tamam, Suriye bölgesinden de evet şehitlerimiz var. Evet. Doğru. Evet. Fakat Suriye bölgesi o dönem tabii çok farklı bir coğrafya. Neden? Orada Türkmen varlığı da var, Kürt varlığı da var, Arap varlığı da var. Şimdi biz böyle şöyle mi yapacağız? Bu tarihi okurken etnik kökene göre kim ne kadar şehit vermiş diye mi yapacağız bunu? Yani böyle mi yapmalıyız? Hocam şimdi ben orada o noktada şunu da görüyorum. Şimdi buna kanıt olarak mesela hep ne diyorlardı? Bakın Çanakkale şehitliğindeki mezar taşlarına bakın. İşte Halep yazıyor, Musul yazıyor, Kerkük yazıyor vesaire. Ve hakikaten orada da mesela mezar taşlarına baktığında tamam doğru. Ama yazıyor ki üstünde işte Mehmetoğlu Mehmet. Ya Araplarda Mehmet diye bir isim yok ki. Bu Türkmenlerin daha çok o bölgedeki kullandığı isimlerden birisi. Bir de tarihi hakikat olarak gerçekten Çanakkale'de birkaç tümen Arap tümeni var. Varlığı var. Ama bunların da bir kısmının firar ettiğini biz görüyoruz. Yani bazı gruplar üzerinden koca bir zaferi
ortaklaştırmak ya da sadece onlara endekslemek durumu bilmiyorum ne kadar sağlıklı ve doğru görünüyor. Ben de doğru bulmuyorum yani bunu. Bu belki de Türk milletini ayrıştırma çabası. Çünkü Türk milleti dediğimiz şey çok farklı etnik unsurlardan oluşan ve ortak bir paydada bir araya gelebilmiş bir unsur. Evet. Böyle düşündüğümüzde bunun gereksiz olduğu ortaya çıkıyor. Yani Türk milleti dediğimiz şeyi ortaya koyduktan sonra senin artık oraya Arap'ı eklemene gerek yok, Türk'ü eklemene gerek yok, Kürt'ü eklemene gerek yok. Zaten onun hepsi Türk milleti. Ben böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunların amacı etnik olarak ayrıştırıp ya işte Türk'ün yanına etnik olarak bunu da koyalım, şunu da koyalım derdi. Yalnız oradan karlı çıkılmaz. Eğer etnik olarak koyacak olursak ordunun yekununun etnik Türk olduğunu görürüz. Yani eğer etnikçilik yapacaksak. Diğerleri yardımcı unsur olarak var, paralı unsur olarak var veya zorla getirilmiş unsurlar var. Malazgirt'te mesela öyle yani bir Kürt varlığı var mı? Var. Yani bir 5-10 bin sayısından bahsediliyor ama zaten Türklerin hakim olduğu bir bölgeden bir kısmı paralı olarak bir kısmı da biraz zorunlu olarak açıkçası getirilmiş bir varlık var. Şimdi ama bunun üzerinden Malazgirt Savaşı bir başka noktaya evrilmeye çalışıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken biraz çekindim. Dedim ki galiba dedim Sayın Cumhurbaşkanı Orta Asya'daki Türk zaferlerine de oraya doğru da gidecek diye düşündüm yani. Orada da mesela bir Türk-Kürt Arap zaferidir falan gibi böyle işte Uygurların zaferinde falan şöyle bir şey. Yani hakikaten artık mesela Viyana'ya kadar gitti Türkler değil mi? Tabii. O bölgeleri Kosova Savaşı var. Orada da şimdi hani Türk, Kürt, Arap ortak zaferi Kosova Savaşı. Sırp sındığı Türk, Kürt, Arap ortak zaferi. Abi nasıl oluyor şimdi? Orada Boşnak da var. Arnavut da var. Farklı unsurlar var. Onlar niye yok? Yani onlar yok mu orada? Bunlar tutarsız ifadeler. Yani bunlar politik ifadeler. Ben çok ama o kale almıyorum. Sözünüzü çok önemsiyorum. Yani bir millet, Türk millet tanımının yanına başka etnik grupları da koyma noktası ben de biraz tehlikeli görüyorum. Neden? Şimdi geçenlerde bir Çerkes Derneği'nden bir kardeşimiz, vatanperver bir kardeşimiz bana dedi ki abi böyle böyle bir toplantı yapıldı. Buraya bir siyasi partiden heyet geldi ve bir konuşma yaptılar. Bu konuşmada dendi ki işte bakın bu devlet işte Kürtlere de zulmetti, Çerkeslere de zulmetti. İşte aslında hepimize zulmedildi, şöyle oldu, böyle oldu. Orada kafama bir şeydi. Demek ki dedim birileri artık Çerkesleri de şimdi kaşımaya başladı mesela. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani, ve bu Çerkes derneklerinde bu tip faaliyetleri artırmış durumdalar. Şimdi bunun ötesinde anayasada o millet tanımının yanına siz etnik grupları koymaya başladığınızda bu sefer diğer etnik gruplarda şunu demeyecek mi ya ben niye yokum mesela? Ya bak şimdi bu PKK'lı unsurlar şöyle söylüyor. Yani bana gelen yorumlardan biliyorum bak. Asıl müdafaa ettikleri şey şu. Ya kardeşim bunlar asimile olduysa biz niye asimile olalım? Yani mesela diyorsun ki Mehmet Akif Ersoy Arnavut mu? Arnavut. Yani etnik olarak Türk değil bir kere. Evet. Zaten Arnavutluğundan da utanmamış. Bunu da gizlememiş, söylemiş. Fakat Türk milleti çerçevesinde bir üst kimliği var. Şimdi ben bunu söylediğimde yorum şöyle geliyor. Diyor ki o da Arnavutluğu savunsaymış diyor. Arnavut kimliğini savunsaymış. Niye erimiş ki? Niye asimile olmuş ki? Ya bu bir asimilasyon mu, zenginlik mi? Buradan bakalım ya. Evet. Bir kere o Arnavut olduğunun bilincinde zaten gizlemiyor ki bunu, saklamıyor. Arnavut olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda Türk milletinin bir neferi olarak kendini kabul ettirmiş. Bunu sen fakirlik olarak görürsen, ayrıştırırsan bu Adem'e kadar, Hazreti Adem'e kadar gider. Yani etnik olarak neyiz? Abi bunun sonu var mı sence? Bunun bir sonu yok ki. Bu bir birleştirici unsur değil. Zaten sen tepede birleşebiliyorsan millet olabiliyorsun. Çeşitli etnik unsurlar bir araya gelebiliyorsa millet olabiliyorsun. Bu kolay bir iş değil. Tabii. Bunun olabilmesi için binlerce yıllık bir birikimin olması gerekiyor. Bunun yaşanması gerekiyor. Ben her zaman Alman Anayasası'ndan örnek veriyorum. Çok da önemli. Şimdi bazıları diyor ki Almanya'da federasyon var. Evet var ama Almanya'da ırklara göre federasyon var? Yok. Almanya Federal Devleti sadece bölgesel eyaletleri olan bir yer. Irka göre belli bir ırkın olduğu bir federasyon yok. Belki İspanya örneği daha özelinde oraya uyuşan bir örnektir. Fakat İspanya örneğinde de aynı şekilde mesela Katalan örneği var orada, biliyorsun Bask bölgesi sorunu vardı. Yine de bizdeki gibi böyle bir etnik yapılanmanın çok yaygın olduğu bir eyalet sistemi tarzında da değil. Benim gördüğüm
Almanya gibi gelişmiş bir ülkede eyalet sistemi olmasına rağmen anayasada tanımlama Alman milleti ise Tabii. ve bu çok sayıda, yani şöyle söyleyeyim sana, çok kez ortaya çıkıyorsa, anayasada ortaya çıkıyorsa, mesela ben 20'ye yakın bir yerde var olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak burada Özer hocamız var kameranın arkasında, onunla da tespit etmiştik. 6-7 yeri tespit ettik Alman milleti diye. Sonrasında okumadım anayasasının devamını. Niye? Zaten bu bana yetti. Alman milleti, Alman milleti. Bütün Almanlar diyor mesela. Dernek kurabilir diyor. Tüm Almanlar. Bugün Almanya'da kim var? Kürtler var. Türkler var. Peki niye rahatsız olmuyor o anayasadan? Çünkü şu, adalet olduğu zaman o ülkede, hak ve hürriyetler olduğu zaman sen artık bu kimlikten rahatsız olmuyorsun. Sana Alman denilmesinden rahatsız olmuyorsun. Evet. Halbuki mesela Almanya'da da Türkler yakıldı diyorsun. Orada da ırkçılık faaliyetleri oldu. Fakat Alman devleti hem ekonomisiyle hem adaletiyle bir sistemi oturtabildiği için orada böyle bir talep oluşmuyor. Ve onu içselleştirebiliyor adam. Ama Türkiye'de adalet yerle yeksan edilmiş, hukuk yerle yeksan edilmiş. Şimdi senin her şey gözüne batmaya başlıyor. Çünkü yönetilmiyor. Yönetilmediği zaman o zaman en ufak bir noktada ayrışmak istiyorsun. Ya bunlardan kurtulalım. Bunlarla birlik olmayalım. Herkesin ayrılıkçı düşünceleri ortaya çıkıyor. Ben buradaki temel problemin adalet noktasında olduğunu düşünüyorum. Eğer adalet sağlansa böyle bir ayrılıkçılık talebi olmaz. Bir de şimdi bu terörizm meselesine geldiğimizde ilginç bir dona vereceğim sana. Osmanlı Bankası baskını. Bu önemlidir. 1896 yılında Ermeni komitacılar Osmanlı Bankası'nı basıyor. Biliyorsun Hamidiye alayları diye Abdülhamit'in kurduğu alaylar var. Ki Doğu Anadolu'da Ermeniler isyan halindeler. Özellikle Rus desteğiyle. Milliyetçi, ulusçu kalkışmalar var. Onlar da orada devlet kurmak istiyor Doğu Anadolu'da ve neredeyse nüfus yarı yarıya. Yani Ermeni nüfusuyla Türk Müslüman nüfusu ve Kürt nüfusu, bunu da katmamız gerekiyor. Neredeyse yarı yarıya. Tabii ki Kürt, Türk, Müslüman nüfusu %60 civarında, biraz geçiyor. Evet. Fakat orada Ermeni varlığı da kesif bir varlık. Bunu inkar edemeyiz. Ulusçu fikirler ortaya çıkınca ve Rusya bunu destekleyince, Hristiyan kardeşleri olarak görünce orada bir karşılıklı kıtal dediğimiz olaylar oluyor, yaşanıyor maalesef. Ve Hamidiye alayları, ki aslında Hamidiye alayları da sen de iyi bilirsin, Kürttür. Genel olarak oradaki Kürt milis birlikler. Çünkü Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini iyi biliyoruz. Asker sevk edemiyor. Tabii. Ordusunda disiplin yok. Aynı şeyi biz 1800'lü yılların başından itibaren Balkanlarda da görüyoruz. Mesela Balkanlarda başıbozuk kavramı ortaya çıkıyor. Niye çıkıyor? Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra artık düzenli orduya geçiliyor ama düzenli ordu maalesef her yerle savaşıldığı için, savaşlar çok yayıldığı için imparatorlukta her yere müdahale edemiyor. O zaman şu fikir ortaya atılıyor. Biz mesela Balkan coğrafyasında Türkler, köylüleri örgütleyelim. Yerel milis kuvvetleri oluşturalım. Bunlar gitsin Bulgar isyanına müdahale etsin ilk başta. Böyle olunca kıtal daha da artıyor. Yani bunlar düzenli ordu olmadıkları için tecavüz, yağma hepsini yapıyor. Yani bunun Türk birliği olması bir şeyi değiştirmiyor. Karşı tarafta köy yakıyor ama sen de milis kuvvetinle intikam hırslarıyla hareket ediyorsun. Böylece karşılıklı kıtal oluyor. Bu imparatorluğun son dönemlerinde çok yaygın ve bu yüzden de mesela ben Bulgar tarihinde görüyorum. Hep diyor ki Osmanlı'nın başı bozukları yüzünden isyanlar daha da arttı. Başı bozukları yüzünden. Ki aynen bu tabir geçer. Başı bozuk. Bulgarca'da da bu vardır. Başı bozuk. Aynı şey Hamidiye alayları için de geçerli. Otorite boşluğundan dolayı bu olduğu için Ermeni milisler daha da azmış. Şimdi olay en sonunda sesimizi duyuralım olayına gelmiş. Ve nihayet Osmanlı Bankası 1896 yılında bir baskınla basılıyor. Basanların çoğu çatışmada ölüyor. Hatta Karakin Pastırmacıyan Karo kalıyor. Pastırmacıyan nihayet daha sonra bir mutabakat sağlanıyor. Marsilya'ya gidiyor. Yani hayatı bağışlanıyor, Marsilya'ya gidiyor ve hayatı bağışlandığı için orada yaşıyor. Bu arada onun ciddiyetini de şöyle söyleyelim değerli izleyiciler.
bu dönem mesela birilerine terörist diyoruz değil mi mesela? Oraya O bağlayacağım dönemin zaten. teröristi aslında. Şimdi evet oraya bağlayacağım. Şimdi Abdullah Öcalan'la bağlantısına geçeceğim Yani zaten. bugünkü O bir yüzden. teröristin serbest bırakıldığını düşünün. Onun gibi bir Evet. şey aslında. Şimdi 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte bir af çıkıyor. İttihat ve Terakki'nin aslında bir milli birlik hükümeti kurmak amacıyla sergilediği durumdur ilk başta. Sonra İttihat ve Terakki daha baskıcı, katı ve diktatöryal bir rejime geçiyor. Ama ilk başlarda 1908-1912 civarında Ermenilerin de kendilerine yer açabileceği çok zengin bir meclis görüyoruz. İkinci Meşrutiyet Meclisi. Öyle bir iş oluyor ki bunlar Ermeni komitacıları da meclise davet ediyorlar. Diyorlar ki Osmanlı İmparatorluğu çok müşkil bir durumda. Bir savaş havası var. Dünya Savaşı'na gidecek. Bugün de konuşmuyor muyuz? Üçüncü Dünya Savaşı gelecek mi gelmeyecek mi? Bak aynı şartlardayız. O dönemde Birinci Dünya Savaşı olacak mı olmayacak mı? Bütün ülkeler mevzileniyor. Yani işte İngilizler ayrı bir ittifak kuruyor. Almanlar ayrı bir ittifak kuruyor. Onlar da diyor ki bir milli birlik oluşturalım. Osmanlı milleti altında. Açılımı. Yani bir açılım. Tabii o dönemin çok benzer bir Evet. karşılığı. Doğru. Açılım olsun. Savaşa gidiyoruz. Dış tehdit var. Hepimiz kardeşiz. Bir arada olalım. Kimi çağıralım? İsyan etmişleri de meclise alırsak eğer bunlar ses çıkarmaz milli birlikle. Ve nihayet 1908 yılında Pastırmacıyan meclise giriyor. Meclis. Ve milletvekili oluyor. Bak 1908-1912 yılına kadar milletvekili. Ne zaman ki artık Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Hemen ardından 1915 yılında Van isyanına katılıyor. Mebusluğu bir kenara bırakıyor. Affedilmiş. Van isyanında tekrar Ermenileri kışkırtarak bizim devlet kurmamız lazım. Ve Rus kuvvetlerinin yanında onların kışkırtmasıyla Osmanlı askerine kurşun sıkıyor. Öldürüyorlar yani Osmanlı askerini. Şimdi ardından 1918 yılında Ermenistan'ın bir elçisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiliyor ve elçilik yapıyor. O zaman bir Ermenistan kuruluyor ve ilk elçisi, Amerikan elçisi bu kişi oluyor orada. Peki ne olmuş açılım? Sonuç, sen bir teröristi bağışlamışsın, Osmanlı Bankası'nı bastığı halde meclise almışsın, işte çağırdı ya Devlet Bahçeli de Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun. O dönem İttihat Terakki de çağırmış. Tabii. Pastırmacıyan gelsin mecliste konuşsun demiş. Tabii aynı şey. Aynısı. Aynı şey. Ve konuşmuş. Ardından şimdi o dönemde demişler ki dünya birleşiyor. İngilizler bizi yiyecek. Biz bir milli birlik hükümeti oluşturalım. Savaş atmosferi var. Devlet Bahçeli de demiyor mu? Dışarıda efendim düşman şu anda birleşiyor. İsrail tehlikesi var. Bir birlik oluşturalım. Paralel gitmiyor mu Ömercan sence? Birebir aynı. Birebir aynı. Çağırıyorlar. Affettik. Artık yani terörsüz Türkiye gibi. Yani onlar da terörsüz Türkiye gibi aynen yapıyorlar onu. Sonuç seni meclise çağırdığın kişinin tekrar sana silah sıkması. Çünkü geçmişte de sıkmış Osmanlı Bankası baskının. Çünkü bunların zaten kurduğu örgüt ulusal bir devlet kurma amacıyla hareket eden bir örgüt ve sen Taşnak Sütun örgütünü kalkıp meclise de ekleyeyim dediğin halde adam ondan vazgeçmiyor. Ya hocam bu hakikaten daha önceki tarihi süreçlere de baktığımızda çok benzer karşılıkları görüyoruz. Avrupa'daki, Balkanlardaki isyanlarda bağımsızlığını kazanan ülkelere de baktığımızda hani işte Sırbistan, Yunanistan vesaire. İlk başta olay şöyle başlıyor. Biz kendi içimizde özel yönetilmek istiyoruz. Dışarıda size bağımlı olalım. İlk başta bu. Ardından olay merkezi idareye karşı bir isyan noktasına tekrar evriliyor. Çatışmalar sürüyor. Kimi zaman bastırılıyor, kimi zaman bastırılamıyor ve en sonunda aşama bu iş bölünmeye gidiyor. Mesela örnek. Çok bariz bir örnek ve tabii bunu hep şeyle bağdaştırıyorlar. Ulusçuluk akımı vesaire. Evet, vesaire. öyle. Gerçekten de öyle, tamam. Oraya bakan bir tarafı var ama aynı zamanda güçlü ve güçsüz olma durumu da var. Yani Osmanlı'nın o dönem gücüne baktığınızda demek ki bunları bastıramadı. Demek ki bunun önüne geçemedi ve iddiatçılar da daha sonradan neden Türkçülük akımına kapılıyorlar? İşte
Bu yaşananları bir ton işte, tarihsel süreç içerisinde göre günün sonunda Türkçülük noktasında artık birleşmek durumunda kalıyor. Çünkü Osmanlıcılık tutmadı. O çok İslamcılık güzel bir noktaya Arap geldi. isyanıyla Evet. çöktü. Şimdi Türkiye'lilikle Osmanlıcılığı Evet. bence Çok aynı benziyor, kefeye çok koyalım. benziyor, çok benziyor. Yani hiçbir fark yok. Ama oraya gelmeden önce senin dediğin üzerinden bir noktaya gidelim. Özellik dedik. Doğu Rumeli vilayeti. Birçok kişi Doğu Rumeli vilayetini bilmez. Evet. 1878 yılında biliyorsun Berlin Anlaşması'ndan sonra kurulmuş bir vilayettir. Çünkü Bulgar isyanı ile birlikte bu Bulgar isyanı bizim Osmanlı-Rus harbine girmemize sebep oluyor. Tabii orada daha başka isyanlar da var. Ardından bir Berlin Anlaşması yapılıyor. Şimdi burada bu anlaşmayla birlikte Bulgaristan Prensliği kuruluyor. Bir de Doğu Rumeli vilayeti kuruluyor. Bak ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Doğu Rumeli vilayeti kendi içinde özerk, Bulgar Prensliğine bağlı değil, Osmanlı'ya bağlı. Fakat başında Bulgar Hristiyan bir vali olma mecburiyeti olan bir vilayet. Ve 1878'de kurulduktan sonra 1885'te savaşsız bir şekilde Bulgar Prensliğine katılıyor. Hani Abdülhamit toprak kaybetmedi diyorlar ya. Koskocaman bir toprak parçası 1885'te savaşsız bir şekilde Doğu Rumeli vilayeti ve yarısı Müslüman. Evet. Yarısı Müslüman Türk. Bulgar Prensliğine veriliyor. Peki nasıl başladı? Özellik dedik ya. Ya Bulgar Prensliği zaten kuruldu. Şimdi şuraya geliyor. Mesela Kürdistan zaten kuruldu. Tabii. 2 tane var. Birisi Rojava, Suriye'de. Diğeri nerede? Kuzey Irak'ta. Bu iki parça birleştirilecek. Özerk bir yer olsun. Neresi olsun? Diyarbakır merkezli bir yerde bir özerk bir bölge olsun. Orada Ama da öyle demiyorlar hocam. Yani eskiden mesela federasyon diyorlardı. Çok tepki gördü. Kanton özellik zaten diyemiyorlar. Şimdi farklı isimler türetiyorlar. İşte yerel yönetimlere özellik, işte güçlendirilmiş yerel yönetimler. Öyle gibi diyorlar, isimler tabii. bulunmaya başladı. Yani tepki çektikçe önceki ismi değiştiriyorlar ama içerik aynı. İçerik aynı işte tabii. Evet. Tepki çekiyor çünkü. Aynı süreci ben şimdi oradan anlatayım. Bak aynısı. Bir Bulgar Prensliği var zaten. Yani bir Bulgaristan kurulmuş. Bir de Doğu Rumeli vilayeti var. Yarısı kim? Bulgar. Yarısı kim? Türk Müslüman. Başında kim olacak? Bir Hristiyan vali olacak. Evet. Aleko Paşa. Hristiyan vali orayı yönetecek ama Osmanlı'ya bağlı olacak. Bulgar Prensliğine bağlı değil. 1885'te Bulgar Prensliği ilhak ediyor. Bu kadar. Bitti. Hani özellikle başladık. Tabii. En sonunda dibindeki Bulgar Prensliği oraya aldı. Şimdi aynı şey niçin burası için gerçekleşmesi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani tarihten örnek vermek Tabii. her zaman daha doğrudur. O Çünkü zaman- başka türlü mukayese ederseniz yanılabilirsiniz. Çok Evet. doğru. O zaman burada şöyle sorayım. O dönemde de bunlar çok tartışıldı. Evet. Niye oldu, niye bitti? Daha sonraki yıllarda da Cumhuriyet döneminde de hep bu dönemler üzerinde tarih kitapları, tezler, makaleler yazıldı. Ve bir takım insanlar dedi ki ya iyi de onlar gayrimüslimdi. Gayrimüslim oldukları için işte bu devletten ayrıldılar. Yani onları o yüzden tutamadık. Peki İslamcılık, ümmetçilik noktasına evrildiğinde Osmanlı yönetimi orada ne oldu da tutmadı? Lawrence geldi işte. Yani Lawrence bilgeliğin 7 sütununu yazmış bir adam. Okudum mu bilmiyorum, ben okudum. Bilgeliğin 7 sütununda nasıl Arap coğrafyasında bu şeyhler üzerinden gidip, aşiretler üzerinden gidip onları Osmanlı'ya karşı nasıl örgütlendirdiğini söylüyor zaten. Birincisi orada şu tartışılıyor. Osmanlı gerçek hilafete sahip mi? Hı hı. Gerçek halife bu mu? Çünkü oradan etkilemesi lazım. Tabii. İlk başta hilafet mevzusu tartışılıyor ve bunun zorla alındığı, Hı hı. aslında halifenin Arap olması gerektiği, bu yüzden bunun meşru olmadığı zaten toplumda yayılıyor. Demek ki Osmanlıcılık birleştirici olmadı ama İslamcılık da olmadı. Tabii. Esas milliyetçiliği onlar yapmış oldu o zaman. Onlar yaptı. Arap milliyetçiliği Türk milliyetçiliğinden önce şekillenmiştir. Bunu asla Ya unutmayalım. söyleyelim. Evet. Kitabını yazdı adamın. Hatıratını yazdı bu isyanın liderlerinin başındaki kişi. Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik? Değerli izleyiciler açıp okuyun. Evet. Adam kendi hatıratında açık Osmanlı askerlerinin nasıl şehit ettiklerini bunları anlatmış. Ve sonunda da çok ilginç bir itirafta bulunuyor ama. Diyor ki
Bugün biz diyor tek bir Arap ülkesi hayaliyle bu işe giriştik. Oysa diyor bugün paramparçayız. Ama diyor işte Türkiye genç ve güçlü bir devlet olarak piyasaya çıktı falan. Böyle de kısa bir öz eleştiri yapmış yani. Ya mesela Lawrence da öyle diyor. Diyor ki ben diyor Arapları isyana teşvik ederken Araplara hep şu sözü verdim. Tek bir Arap devleti kurulacak. Fakat maalesef diyor çalıştığım İngiltere bizi arkadan hançerledi diyor. Mesela o da öyle diyor. Gerçi o onun laf icabı söylüyor da biliyordu o ne yapacağını. Sykes-Picot bölgeyi tamamen tarumar etti. Şimdi Amerikan Büyükelçisi de açıkladı ya, Barak mıydı bizdeki? Barak. Ne dedi? Osmanlı milletini mi diyorsun? Osmanlı milleti Çok en doğru milletti, yani. En doğru sistemdi. Türkiye tekrar oraya gelmeli dedi. Tamam. Ama Türkiye parçalanmanın önüne geçemedi. Nasıl oldu bu iş? Yani en doğru sistemde de parçalanmanın önüne geçemedik. geçemedik işte. Yani Osmanlı millet sistemi tarihte kaldı. Ulus devlet ortaya çıktıktan sonra bitti gitti. Şimdi Türkiye'lilik buraya gelelim. Sen buna istersen Türkiye'lilikte, istersen Türklükte, istersen başka bir şey söyle. Bu ülkede adalet, hukuk sağlanmadıktan sonra isimlerin hiçbir kapsayıcılığı olmaz. Evet. Yani Türklük nasıl kapsayıcı olur? Almanlık nasıl kapsayıcı olduysa öyle olur. Ya da İngilizlik ya da Fransızlık. Çok açık seçik dünyanın en güçlü ulus devletleri bunlar. Yani. Benim hep aklıma gelen bir örnek vardır. Yani Naomi Campbell. Siyahi bir manken. O zamanlar siyahi bir manken olmasına rağmen ne diyordu? Ben İngilizim diyordu. Ya nasıl İngiliz oluyorsun? Irk mefhumundan baktığımızda senin İngiliz olmaman lazım. Fransa'da Cezayirliler. Ben Fransızım diyor adam. Fransızım diyor. Nasıl oluyor? Şimdi bu nasıl oluyor biliyor musun? Adalet sistemiyle oluyor. Adaleti sen tatbik ettiğin zaman ismine ne dediğin önemli değil. Tutar. Bir de tutmuş bir şey var. Örnek vereyim sana. Viyana kapılarına kadar gittik geldik. Peki giderken bize ne dediler Avrupalılar? Oraya uzanırken Osmanlılar geliyor mu dedi halk. Türkler geliyor dedi. Bu Türklerin içerisinde kim vardı? Bütün unsurlar vardı ama onu Türk olarak tanımlıyor. Ve yüzyıllardır aslında bu tutmuş. Bunun üzerine bir proje geliştirmeye gerek yok ve Osmanlılık da tutmamış. Ya 1100'lerde miydi, 1200'lerde miydi? Bir Avrupa kökenli bir harita var. Ve Anadolu coğrafyasının üstüne Tursiye yazmış. Türkiye yazmış. Evet. Yani bu ismi de ilk biz koymadık bu arada değerli izleyiciler. Yani Avrupalılar buraya Anadolu'ya Türkiye'de değil. Yani belki de ilk onlar demiştir hakikaten. Zaten ya 1100'ler ya 1200'lerin başı olması lazım. Yani Marco Polo'da da var. Hepsinde var Türkiye diye tanımlanıyor hani zaten. Şeyi eleştirirlerse diye söylüyorum. Hani ya burada bir tek Türkler yok. Niye Türkiye oldu şimdi? Oraya kadar geldi ya olay artık. Hatta bazı Amerikan think tank kuruluşlarındaki bazı kişiler şey diyor ya. Anadolu Birleşik Devletleri ya da böyle işte ABD oldu ama tekrar bak. Tabii. Anadolu Birleşik Devletleri. Şimdi sen buna Anadolu desen de problem çıkacak. Bu sefer burada Trakya var. Tabii. Mezopotamya var. Tabii. Ya niye Anadolu abi? O zaman Mezopotamya ve Trakya yok sayılıyor. Yani bunun sonu yok. Bir sürü bahaneyle bu bölünebilir. Önemli olan bu değil zaten. Burada ayrıştırıcı faaliyetler için kılıf ayır. Yani kılıf arıyor. Bu kılıf üzerinden seni her türlü eleştiriyor. Şimdi mesela DEM Partisi biliyorsun bu Suriye'de problemler oldu. Dürziler üzerinden diyor ki işte Ahmet El Şara'nın, HTŞ'nin yaptığı katliamlar dolayısıyla Dürzilerin yanındayız diyor. Tamam diyor, insani bir şeymiş gibi geliyor değil mi yani gayet. Halbuki bunu diyerek aslında İsrail'in istediği noktaya da getiriyor. Çünkü etnik kimlik üzerinden bir tanımlama, devlet tanımlaması olursa, bölgeler ona göre ayrışırsa artık orada bir devlet varlığı yoktur. Çünkü orası butik devletlerin olduğu, sevk ve idare edebilecek başka büyük güçlerin etkisi altında kalan bir yer olur, bir bölge olur. Şimdi bunu yapıyorsun ama zaten Ahmet El Şara'yı oraya o ayrıştırmayı yaptırtmak için getirdiler. Tabii. Yani Ahmet El Şara'nın, Jolani'nin o bölgeye getirilme amacı zaten orada eski HTŞ'li, eski IŞİD militanı bir adam olsun. Onun bahanesiyle biz Dürzilerin hakkını savunuyoruz, Alevilerin hakkını savunuyoruz diyelim. Onlar da mümkünse milis grupları ara ara onlarla çatışsın ki bizim oraya müdahale etme hakkımız da olsun. Ya bu akılla bu adam buraya getirildi. Bizim halkımızın anlamadığı noktada bu. Zaten bizim halkımıza biraz İslam, Müslümanlık de hemen böyle kendilerinden geçiyorlar.
Peki sen Ahmet El Şahra'nın hükümeti altında yaşamak ister misin diye sor. Hiç kimse yaşamak istemez. Madem yaşamak istiyorlarsa gitsinler. Suriye orada yani. Onun hükümeti altında yaşamak isteyenler Suriye'ye gitsin yaşasın. Şunu da sorayım. Yaşayamazsın ya. Bunlar çünkü Türk askerini yakmış. Tabii. Böyle sapkın insanlar. Bunların getireceği bir adalet, hukuk sistemi olamaz. Bunlar dünyaya böyle bakan insanlar. Birleştirici olamayacağını bildiği için Trump onu oraya soktu. İsrail o yüzden destek verdi. Tabii. Şimdi bunu söylediğimizde diyorlar ki bak İsrail bombalıyor. HTŞ'yi bombalıyor. Sarayını bombalıyor Ahmet El Şahra. Bir kere onun sarayı değildi o. Yani Esad yaptırmıştı o sarayı. Ve o sarayda o çok kısa süre kaldı. Onun umurunda değil o saray mara. Tabii ki bombalayacak. Sinek projesi diye de anlatılabilecek veya teorisi olarak anlatılabilecek bir şey vardır. Yani Amerika'nın yaptığı şudur. Bir yere önce bir sineği yerleştirir. Ardından o sinekle mücadele etmek için yöntemler arar. Sineği öldürmek için sen ne geliştirebilirsin? Gaz. Sineği öldüreceğim. Şimdi bu sinek Şam'a konmuş, tamam mı? Sinek kim? Jolani veya HTŞ. Buraya gelmiş. Sopa olması lazım senin elinde. Birkaç alet olacak. Yani sinek ilacı olabilir. Sinek vurucu olabilir. İkisini de kullan. Ama sadece sineğe zarar vermiyorsun. Sineğin girdiği her yere zarar veriyorsun. Sinek kaçtıkça sinek buraya mı kondu? Abi telefonla birlikte vur. Oradan başka yere atladı, oraya da vur. Johan denilen adam bir sinektir. Ve bilerek oraya getirilmiştir ki her yeri dağıtsın. Sen de o sinek oraya kondu diye her yeri dağıt. Her yere vurma, her yeri yok etme meşruiyetine sahip ol diye. Şimdi diyorlar ya İsrail bir yere işgal olarak yani işgalci olarak girmek için bir neden arar mı? Arıyor. Nasıl aramaz? O zaman Gazze'ye girmek için sebep buldu işte. Arıyor evet. Ha bu meşruiyet seni tatmin etmiyor olabilir. Göstermelik de olsa. Fark etmez. Tabii. Ama göstermelik de olsa mutlaka bir olayı orada kullanıp oraya girmek için kendisine bir meşruiyet arıyor ve yapıyor. Tabii. Evet arar. Şimdi bombalıyor diyor. Örnek vereyim. Bağdadi nereye gitti? Bağdadi bunun başı. Jolani'nin başı kim? Bağdadi. Bağdadi bugün Irak'ı bölen adam ya. IŞİD'i oraya sokan adam Bağdadi. Bağdadi görevi bittikten sonra öldü deyip kapattılar dosyayı. Öldü mü sence? İsrail'in bir sürü böyle İslam Üniversitesi'nden çıkmış, Tel Aviv İslam Üniversitesi'nden çıkmış elemanı var. Ve bunlar senden benden daha iyi dini biliyor. Tabii. Ayet okuyor, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, kitleleri etkiliyor. Bağdadi bunlardan birisi. Jolani de onun talebesi. Şimdi Bağdadi öldü. Irak parçalandıktan sonra öldü. Jolani, Jolani madem öyle İsrail'in adamı değilse neden bombalıyorlar? Bağdadi'yi neden bombaladı? Peki Trump ne dedi? IŞİD'i kim kurdu dedi? Obama kurdu dedi. IŞİD'i Obama kurduysa Hillary ile birlikte ki Hillary hükümette yer almamasına rağmen Obama'nın destekçisi biliyorsun yani. Birlikte kurdularsa niçin kurdular? PYD, YPG'yi canlandırmak için kurdular. IŞİD bir sinekti. IŞİD var. IŞİD varsa müdahale hakkımız doğuyor diyerek Irak'a böyle müdahale ettiler. Ya biz bu kafa kesen adamlarla mücadele etmek için ordu oluşturmalıyız. Kimden? Kürt milislerden oluşturalım. Kobani olaylarını hatırlarsın. Tabii. YPG'ye o zaman meşruiyet kazandı. Türkiye neden müdahale etmedi Kobani'ye? IŞİD orayı ele geçirmişken. Neden? Neden müdahale etmedi? Hiç bu soruyu sorduk mu? Neden etmedi? Senin sınırının dibinde aşırıcı, senin Türk askerlerini de yakmış bir grup var ve sen müdahale etmiyorsun. Ama Suriye'desin aynı zamanda. Suriye'nin bir kısmında aynı zamanda sağdasın, aktifsin. İşte Afrin civarı vesaire. Çünkü YPG müdahale edecekti ondan mı? Evet. Çünkü YPG'nin Çünkü Amerika dedi ki sen müdahale etme. Evet. YPG'nin kahraman olması lazım. Sınırından geçir, alkışlattır. Onun meşruiyet sağlaması için sen susacaksın. Müdahale etmeyeceksin dediler. Ve Türkiye müdahale etmedi. Ve YPG kahramanlaştırıldı. IŞİD, YPG'yi büyütmek için ona meşruiyet sağladı. İşte demokrasi havarileri, özgürlük savaşçıları. Öyle dendi zaten. Avrupa'daki yayın organlarında da aynı şekilde. Denmesi için IŞİD'le mücadele eden gerçek özgürlükçüler, gerçek demokratlar, gerçek vatanseverler, gerçek işte neyse. Bunlar densin diye
Türkiye'ye dediler ki sen müdahale etmeyeceksin. YPG yapacak. Peşmerge yapacak. Bunlar birlikte yapacak ve orayı alarak kahramanlaşacaklar. Tamam oldu işte. Yani IŞİD tamamen bir yem. Sinek. Şimdi, o zaman Şimdi bunun IŞİD'in başındaki adam da sinek. Yani Jolani geldi. Bağdadi neyse Jolani aynı görevi görecekti. Yani Jolani öldürülse de diyecekler ki bak Jolani İsrail öldürdü demek ki İsrail'in adamı değildi. Ya Bağdadi örneğini veriyorum. Usama Bin Laden'i söylediğimde bu İslamcılar ve cihadistler var biliyorsun. Diyorlar ki Usama Bin Laden ikiz kuleleri vurdu. Buna inanan aptal ve salaktır ben söylüyorum. Usama Bin Laden'in ikiz kuleleri vurduğuna inanan geri zekalıdır. Üzerlerine alınabildikleri kadar alınsınlar. Peki Usama Bin Laden'in cesedi nerede? İlk yayınladıkları fotoğrafta Usama Bin Laden'in normal orijinal fotoğrafını ölmüş gibi üzerinde oynayarak sahte bir fotoğraf bize yayınlayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bunu neden unutuyorsun sen? O aptal İslamcılara sesleniyorum. Çünkü Amerika'nın köpeği oldukları için efendim gitti mağarada Afganistan mağaralarında bir plan yaptı. Pentagon'un içine girebilecek kadar büyük bir plan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir hava savunma alarmı çalışmadı. tabii. Uçaklar rotasından saptığı halde Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemi uçakların rotasından saptığını anlamadı. O da yetmedi. Bir tane uçak gitti Pentagon'a düştü, vurdu. Yani Amerika'nın en güvenli yerini Usama Bin Laden bir tane uçakla vurdu. Ya kardeşim Rusya'dan bir füze ateşlense Amerika'ya karşı Amerika'nın savunma sistemi 5 saniyede harekete geçiyor. Ve sen bana diyorsun ki mağarada bu olayları tasarlamış adam gitti ikiz kuleleri vurdu. Yetmedi bir Pentagon'u vurdu. Ve buna inanıyorsun ve ben buna inanmadığım için bana küfrediyorsun. Ve cihatist çok İslam'a hizmetleri olmuş bir adam diyorsun. Peki Laden ailesi Amerika Birleşik Devletleri ile en büyük ticareti yapan aile. Bunu bilmeyecek kadar aptal, geri zekalı, ahmaksın. Bu kadar ticaret ilişkisini yaptığı halde Laden ailesini sen araştır o zaman. Efendim aileden kopmuş da tartışmaları varmış da o yüzden Amerika'ya isyan etmiş de o yüzden ikiz kuleleri tasarlamış. Peki Trump ne dedi? Laden vurmadı dedi. İkiz kuleleri. Kimin yaptığını biliyorum söyleyemem dedi. Peki madem öyle o ikiz kulelerde yaşayan Yahudiler neden önceden istihbarat aldı da oraya gitmedi? Bu da kayıtlarda var. Laden o zaman onlara çalıştı. Yani Laden şu andaki hikayeye göre Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldü. Cesedi nerede? Denize attık. Niye atıyorsun abi denize sen cesedi? Tabii. Ayağına bağlamış tuğlayı denize atmış. Bunu bak bana bunu böyle buna inan diyen adam gerizekalıdır. Ben bunlara inanamam. Böyle şeylere inanmam. O zaman ben buradan tekrar şeyi alayım. Tabii hepsi birbiriyle bağlantılı gittiği için böyle bir zinciri takip ediyoruz, şey yapıyoruz ama bütün bu işlerin Türkiye'ye bakan noktası. Hani biraz önce bir tarihsel bir şey yaptınız ya, o Osmanlıcılık noktası, bugünkü karşılığı Türkiye'lilik dedik. Ve bugünkü yine tartışmalara bakıyoruz. İşte Türkiye'li, yani Türk değil Türkiye'li ifadeleri, işte yerel yönetimlere özellik tartışmaları, anayasa, yeni anayasadaki işte şu ifadeleri kaldıralım, bunları koyalım vesaire tartışmaları. Bütün bunlara baktığımızda açıkça sorayım. Türkiye'de ne yapılmak isteniyor? Bu işin sonu nereye gidecek? Valla Irak'ta ne yapıldıysa, Suriye'de ne yapıldıysa Türkiye'de o yapılmak isteniyor. Bu işin sonu İsrail'in bölgede bir Levant Federasyonu kurmasına kadar gidiyor ve Türkiye'nin de o Levant Federasyonu'na dahil olmasına kadar gidiyor. Yani esas proje burada Büyük Orta Doğu Devleti. Amerika Birleşik Devletleri'nin çakması, Büyük Orta Doğu Devleti kurulacak ve bu Büyük Orta Doğu Devleti küresel kanunlarla yönetilecek. Hatta burası örnek bir ülke olacak. Yani burası belki ileride Suudi Arabistan'ın bir kısmıyla da birleşir. Neon var orada biliyorsun zaten. Mısır'ın bir kısmıyla da birleşir. Ama ilk başta iki ayrı federasyon düşünüldüğünden eminim. Bu federasyonun bir başı Türkiye olacak. Türkiye Suriye'nin bir kısmını alacak. Yani plan buydu. Evet. Yani planlanan bu Irak'ın bir kısmı alacak. Ancak İsrail de aynı şekilde burada söz hakkı
almak istediği için şimdi Dürzi bölgesini alarak diyor ki ben de bu bölgede Dürzilerle birlikte Suriye'nin bir kısmıyla birlikte federatif bir yapıya gitmek istiyorum. Bak hep bunu söylüyorum ben. İsrail ismini değiştirecek. Ya İsrail de aslında bu projenin içerisinde bir Levant Federasyonu'nun bir bileşeni olacak. İsrail kendisi kendini dönüştürecek. Türkiye'de bu bileşen olmasa bile ilk önce kendi federasyonunu kurmuş, bölgede Suriye ve Irak'ın bir kısmını alan bir bileşen olarak iki federasyon komşu olacak. Ben öncelikle federasyon planında önce iki federasyonun tasarlandığını düşünüyorum. Ardından bu iki federasyonun birleşeceğini düşünüyorum ve tek bir federasyon çatısı altında olacağını düşünüyorum. Yani düşüncem bu. Bu tabii zor dönemler ve tarihle de kıyasladığımızda ben hep şöyle düşünüyorum. 100 yıl önce istenen şeyi tam manasıyla başaramadılar. Ki o dönemde mesela bazı şeylerin, bazı bugünkü şeylerin karşılıkları işte biraz önce söyledik işte Osmanlılık, Türkiye'lilik. Mesela PKK'nın da bir karşılığı vardı o dönem. Evet. PKK'nın da bir karşılığı vardı. Yani Kürt Teali Cemiyeti'nin faaliyetleri ve bunun başında bulunan kişilerin söylemleri bölünmek istiyordu, ayrılmak istiyordu. En iyi iyimser düşüneni özerk olalım diyordu. Evet. Aynı şekilde o dönem ordunun bile ikiye bölünmesi. Bakın Anadolu'da bir ordu var. Karşısına ne dikiliyor? Siz biliyorsunuz. Kuvayi İnzibatiye. Evet. Kuvayi İnzibatiye. Ordunun ikiye bölünmesi bu noktada. Hilafet ordusu. Hilafet ordusu şeklinde. Ve çok hani böyle bir patern, bir örüntü sanki var. Yani o dönem yaşanan şeylerin bugünkü karşılıkları daha modern anlamda karşımıza çıkıyor gibi. Ve yine o dönemde şeye karşı aynı Türk milleti, Türklük noktasına karşı dikilen bir İslamcılık tırnak içerisinde kullanıyor tabii ki. Yani herkesin kapsayıcı manada söylemiyorum ama böyle bir şey vardı. Ve hatta iş o kadar ileriye gitti ki yani böyle yavaş yavaş da toparlarken şunu söyleyeyim. Evet. Bir Şeyhülislam vardı. Mustafa Sabri. Ve bu Şeyhülislam işte Kuvayi Milliyecilere karşı işte Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı idam fermanını, ölüm fermanını yazan kişi olarak adlandırılır. O dönemin Şeyhülislam'ı. Ve bu kişi Türkiye'yi bir İngiliz gemisiyle terk ettikten sonra sanıyorum 1927 olması lazım. Evet. Bir şiir yazıyor. Ve şiirde işte bugün Türklükten utanan falan yani bunu sadece salt bir ırkî manada da söylemiyorum. Yani bir Türklükten utanan hatta işte ben Türk'üm dediğinizde ya faşistsin falan diyen kesim var ya. İşte evet. Bunların o günkü karşılığı bakın adam bir şiir yazmış ve bu şiir çok acayip bir şiir yani. Bak demiş ki çok uzun bu arada sanıyorum 300 küsür satır olması lazım. Evet. Yalnız Müslüman ve insan olarak kalmak üzere Türklükten şeref ve izzetimle istifa ediyorum Allah'ın huzurunda demiş. Devam ediyor. İşte bizzat Huru İbrahim böyle tımarhane harici deli, böyle hep akli ve nakli biteleyen çoğu makhur ve münderis ahali. Az, kahır ve müfteris hayvan. Yani bak geriye kalan azınlık ise yırtıcı bir hayvan diyor yani. Denecek kavme intisabı nasıl red ve inkar ederse ben de aynı ile reddedip Türk'ü tövbe ya Rabbi tövbe Türklüğüme beni Türk milletinden addetme. Şimdi bu düşüncenin bugün karşılığı var mı yok mu? Bu soruyla var. Tamamlayalım. Evet karşılığı var. Yani öyle. Bugün hayır Türklük değil Türkiye'lilik diyenlerin ben bilmiyorum bu şiiri sahiplenip böyle mitinglerde çıkarması gerektiğini düşünüyorum mesela. Yani ben ne diyor? Ben de aynı ile reddedip Türk'ü tövbe ya Rabbi tövbe Türklüğüme beni Türk milletinden addetme. Yani bir de şu nokta var. Ulus devlet, ulusçuluk akımı başladığından beri ulus devletlerin temel bir özelliği vardır. Milleti hakim eder eski Osmanlıca kaynakları. Hakim millet. Hakim millet. Şimdi ulus devletler hakim millet üzerinden bir tanımlamayla kurulur. Bu bütün dünyada böyle. Bize özgü bir durum değil yani. Ama niyeyse bize gelince sorun oluyor. İşte İngiltere, İngiliz milleti hakim. Fransız. Fransa aynı şekilde vesaire. Dolayısıyla bazen şöyle şeyler de çıkıyor. İşte neden Türkiye? İşte burada başka milletler de var. İyi de hakim millet diye bir kavram var. Ulusçuluk akımlarının temel kaynaklarından birisi bu. Ama oradaki hakim millet eğer dediğiniz gibi adalet, hak, hukuk bakımından sizi ötekileştiriyor ve size daha böyle gaddarane davranıyorsa o ayrı bir nokta. Ama bu ülkede yaşayıp da
vergiden çekmeyen, adaletsizlikten, hukuksuzluktan çekmeyen bir tane etnik grup varsa, Türk ırkı dahil olmak üzere, hakikaten ben bu fikrimden vazgeçeyim. Son böyle sizin de yorumlamalarınızla konuyu kapatıp artık tamamlayalım. Şimdi bu etnikçiler biliyorsun enteresan insanlar. Özellikle bizim gibi Türklük çerçevesinde kalalım. Türkçülük demiyorum. Bak Türkçülük ile Türklük Tabii. çerçevesi farklı bir şeydir. Türkçülük yapalım anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Türklük bir birleştirici kimliktir. Niye bunu söylüyorum? Tarih boyunca kendini ispatlamıştır. Hatta biz Osmanlı Hanedanı çerçevesinde varlığımızı sürdürürken Avrupalı bize ne demiş? Türkler demiş. Evet. Bu açık net. Coğrafyada da bunu söylemiş. Türkler demiş açık ve net. Ve bütün etnik unsurları bünyesinde birleştiren bu Türklükle birlikte biz büyümüşüz, gelişmişiz. Bu etnikçiler öyle bir haleti ruhiyeye kapılmışlar ki efendim zaten gerçek Türk mü var? Hepinizin etnik kimliğini kazısak altından bir şey çıkar. Siz gerçek Türk değilsiniz. Sen Türk değilsin biliyor musun? Aslında etnik olarak şusun, etnik olarak busun. İyi de sana ne? Benim Türk olup olmamam. İslam çerçevesinden baktığımızda da şunu söyleyelim. Peki hangisi daha birleştirici? Senin etnik milliyetçiliğin mi? Türklüğün bütünleştiriciliği mi? Bak İslam çerçevesinde de söylüyorum. Hangisi daha birleştirici? Ayrıca kimseyi zorla Türk ilan edemezsiniz. Ha etnikçiler şunu söyleyebilir. Ben Türklüğü asla kabul etmiyorum. Ben kendim etnik kimliğim üzerinden sadece kalacağım diyebilir. Nitekim daha önce de böyle kalmış unsurlar olmuştur. Yani Türklükten istifa edebilir mi? Evet edebilir. Kimse zorla Türklüğe şey yapamaz Tabii yani. yani. Sokulamaz. İsteyen gider istifa eder. Sıkıntı yok. Ama ve lakin bu istifayı bastığın andan itibaren işte gidiyorsun başkalarının uydusu oluyorsun. Onların emrine giriyorsun ve birleştirici de olamıyorsun. Daha ayrılıkçı fikirlerle hareket ediyorsun ve tarih yazımında maalesef daha kötü oluyor. Irkçı sahiplerle oluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tarih yazımından belki rahatsızlar ama gitsinler Yunan tarih yazımına baksınlar. Bulgar tarih yazımına baksınlar. Sadece Türkiye'den bakmasınlar. Emin ol ya oradaki ırkçılığın 1/10 bizde yok. Yani oradaki tarih yazımındaki ırkçılığın 1/10 bizde yok. Yok. Şimdi mukayese edemedikleri için kör bir pencereden bakıyor. Mukayese edebilseler bu kadar haksızlık etmezler bize. Evet. Türk milleti zaten başarısını İstiklal şairini bir Arnavut içerisinden çıkararak da göstermiş bir millet. Çok örnek aramaya da gerek yok. Sadece o da değil. Yani çok farklı etnik gruplardan paşalarımız oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde de oldu. Hiç kimse etnik grubunu inkar etmedi. İnkar etmesi de istenmedi esasında. Sadece 1980'ler olaylar işte biliyorsun yasaklar geldi. Kürtçe yasağı vesaire. Bunların hepsinin çok kötü olduğunu, zulüm olduğunu hep ifade ettik. Tabii. Ama bunların sadece bir millete özel olarak yapıldığı algısının da yanlış olduğu, burada bir kışkırtma olduğu da söylenebilir. Belki devlet eliyle yapıldığı için daha acı oldu. Elbette öyle. Ama ve lakin bu Türk toplumunun ruhuna aykırı bir uygulamaydı. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Kenan Evren'in yaptığı uygulamalar tamamen Türk toplumunun ruhuna aykırı bir uygulama. Bunu bir arıza olarak kabul etmek lazım. Tarihte bu tür arızalar daima vardır. Mutlaka olur. Ara ara olur. Ama Türk etnik yapısına da baktığımızda hepsine bakalım. Türk etnik yapısı da aslında çok çekmiş. Osmanlı'da da çok çekmiş. Tabii. Yani Türkmenler biliyorsun Anadolu'da isyan etmişler. Tabii. Celali ayaklanmaları var. Alevi Türkmen ayaklanmalarıdır. Bunlar Türk kimliği içerisindedir. Haksızlık edildiğini kendilerine yani kesilmişler bunlar da. Kuyucu Muratlar var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla sadece bir etnik kimliğe bir kıtalı olduğu bu çok romantik ve yanlış bir bakış açısıdır. Mutlaka bütün kimliklere karşı bir dışlayıcılık oldu. Tarihte de oldu. Günümüzde de olur. Yani birisi doğudan Edirne'ye yerleştiğinde oradan mahalleden dışlanabilir. Aynı şekilde Edirne'den Doğu Anadolu'ya yerleştiğinde de dışlanabilir. Bugün hala bunlar da yaşanıyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bir milletin sanki ortak politikasıymış bu. Sanki ortak görüşüymüş gibi yansıtılması çok yanlış. Bizim
geçmişten ders alıp birleştirici olarak millet şuuru içerisinde hareket etmemiz lazım. Ne olduğumuz önemli değil. Bu çatı altında yaşıyoruz ve efendim Türkiye'lilikte mi birleşelim, Türklükte mi birleşelim? Den ziyade adalette birleşirsek Türklük bize dar gelmez. Türkiye'lilik ister adı ne olursa olsun, başka bir şey de istersen Anadoluluk de. Adalet olmadığı zaman o da seni tatmin etmez. Hatta etnikçilik yaptığın zaman diyeceksin ki ya Türkiye'lilik de olmaz. Etnik bir kimliğin orada ismi var. Bunun ismini de değiştirelim diyeceksin. Ben hep bu tür meselelerde temel problemin adalet ve ekonomi olduğunu düşünüyorum. Emin ol, adalet ve ekonomi iyi olsa hiç kimse bunları dillendirmeyecek. Almanya'da dillendirmediği gibi. Ama Almanya ekonomik olarak berbat bir durumda olsa hemen Almanya'da da başlar. Ben Alman değilim, şu bu. Ama bak refah seviyesi ve adalet anlayışı iyi olduğu müddetçe insanlar o kimlikte problem yaşamıyor. Temel hak ve özgürlükleri de verdiği müddetçe o kimlikte problem yaşamıyor. Bak mesela Bulgaristan'da temel hak ve hürriyetlerini verdi Türk azınlığa. Ve Bulgaristan anayasası da Bulgar milletini tamamlıyor. Halbuki geçmişte ne oldu? İsim değişikliği oldu. Evet. Geçmişte ne oldu? İbadetine izin vermedi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde Türklere yapılanları anlatıyorum. Belene ölüm kampları vardı. Türklere yapılanları anlatıyorum. Hepsi oldu. Ama bugün bunlardan vazgeçildi. Bunların yanlış olduğu anlaşıldı ve şu anda Türkçe konuşulabiliyor, ibadet yapılabiliyor, sıkıntı yok. Ve Türkler de orada anayasada Bulgar milleti yazılmasından gocunmuyor. Bir de niye gocunuyor? Yani burada çok ciddi bir ego durumu da var. Var. Şımartılma var. Ben açıkça söyleyeyim sana. Yani şımartılma var. Yani bunu ben açık söyleyeyim. Şımartılıyor. Yani çok şımartılıyor. Bir de şu var. Şu anlamda şımartılıyor. Yani o kadar propaganda yapılıyor ki, o kadar yanlış yönlendirmeler oluyor ki, özellikle işte batılı güçler de bunu çok yapıyor. Evet. Ve maalesef bir romantik edebiyat da bunun üzerine ekliyorlar. Problem var, hiç inkar edilemez olmuş. Bak Bulgaristan Türklerinde de olmuş. Ancak birileri kalkıp bunlarla oydamadığı müddetçe, kaşımadığı müddetçe problem yok. Şimdi Türkiye gitse kaşısa orayı. Dese ki ya siz buradan bir özellik isteyin. Buradan bir ayrışın. Buradan böyle bir şey yapın. Orası da şımartılıp orası da kötü olacak. Ne gerek var? Yani senin temel hak ve hürriyetlerin verildikten sonra sen o toplum içerisinde hakim milletle yaşa işte. Diline yasak var mı şu an? Yok. Dinine yasak var mı? Yok. Eski evet hatırla. Hiçbir şey demiyorum. Hatırla. Yapılan zulümler hatırla. Bunları hatırlayabilirsin. Ama bir geleceğe yön vermek istiyorsan, artık geleceğe bakmak istiyorsan bazı şeyleri de kabullenip olan oldu. Tamam ders çıkardık. Diri de durmamız gerekiyor belki. Tamam onu da anlayabilirim. Ama benim hakim milletin kimliğiyle problemim olmasına gerek yok. Orada anayasada Bulgar milleti mi diyor. Tamam abi problem değil. Benim hakkımı tanıyor musun? Tanıyor. Benim Türk kimliğimi tanıyor musun? Tanıyorsun. Benim ibadetimi tanıyor musun? Tanıyorsun. Daha ben niye uğraşayım? Bitti. Ama bazen de yetmiyor işte. Osmanlı Meclisi'nde de hatta padişahın paşalarında bile mesela Türklerden daha çok farklı unsurlara ait, farklı etnik gruplardan paşalar olduğunu gözlemliyoruz ama evet. Yetmeyince yetmiyor demek ki bilmiyorum. Yani bazen de böyle bir tablo var. Ya yettirilmiyor, yetmiyor değil, yettirilmiyor. Devlet Bahçeli bu konuyu açmadan önce gayet yetiyordu. Devlet Bahçeli bu konuyu tekrar açtıktan sonra yetmedi. Devlet Bahçeli bu konuyu açmadan önce bizim böyle bir derdimiz yoktu. Evet. Zaten bitmişti gitmişti. Yani PKK da bitmişti gitmişti. Yoktu. Ha vardı ama işte Süleyman Soylu'nun dediği gibi 86 kişiydi. Yani öyle diyor ya. Veya 86 kişi olmasa da hadi yalan söylediler çoktu falan filan deniyor ya. Hiç fark etmez. O olmasa bile kardeşim bu terör faaliyetlerini yapabilecek gücü yoktu. Bak dikkat et. Devlet Bahçeli Pandora'nın kutusunu açtı. Ertesi gün TUSAŞ saldırısı oldu. Evet. Evet. O zamana kadar yok uzun zaman. Niye oldu? Kutuyu açtın oldu. Bundan dolayı ben yargılanıyorum şu an biliyor musun? Bunu söylediğim için yargılanıyorum. Tweet attım çünkü. Dedim ki Devlet Bahçeli dedim. Bak sen bunu konuştun. Ertesi gün TUSAŞ saldırısı oldu. Bunu söyledim.
Savcı bana soruyor, diyor ki ne ima ettin bununla diyor. Ne iman edeceğim? Sen şımarttın. Orada da söyledim savcı. Cesaret verdin. Bir de şuraya da Savcıya söyledim ben bunu. Bunu hocam, ben cesaret verdin anlamında söyledim işte. Ha, buradan da yayından da söylüyorum. şuraya da çıkıyor. Şimdi siz bir terör örgütünü bu manada bir haklılık zeminine tabiri caizse böyle oturtursanız bu sefer farklı şeylere de mahal veriyorsunuz. Mesela şu oluyor. Demek ki benim bir sorunum olduğunda dağa çıkıp belli bir müddet sabredip meşruiyet ve haklılık zeminine oturuyor. Elbette öyle. Bu kadar. Yani savcı benim ne demek istediğimi anlamıyor mu? Evet. Bu suç mu benim bunu söylemem? Niye suç? Çünkü hükümet onların eline geçtiği için bak ben hala İstanbul'dan çıkamıyorum. Hala yasaklıyım ben. Şimdi af gelecek, onlar çıkacak. Ben ne yaptım da çıkamıyorum ya İstanbul'dan? Ne yaptım ben? Af gelecek, PKK'lı teröristler çıkacak ama siz İstanbul'dan Ya çıkamayacaksınız. evet. hala. Yani kaç aydır çıkamıyorum. Yani ne yaptım ben? Vatan haini miyim? Evet, Çok neyse. acı bir durum. Ve dediğim gibi hani hakikaten Mehmet Akif'in bir sözüyle bitireyim o zaman. Bir şiirinden. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diye bitirelim. Evet. Yayınımızı buradan noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim sevgili. Bu programı özellikle yapmak istedim. Yani tarih, siyaset, birçok konu iç içe geçti bu yayında. Genellikle ben siyaset yayını çok yapmıyorum ama içinden geçtiğimiz dönem maalesef bunları da sıklıkla konuşmamız gerektiği bir dönem. Yurttaşlara ne kadar ulaşabilirsek o kadar iyi diyelim. Tekrardan teşekkür edeyim. Ağzına Ben sağlık. teşekkür ederim sevgili. Değerli izleyiciler, bugünkü yayının sonuna geldik. Bence çok önemli bir konuyu konuştuk. Çünkü bugünleri ilgilendirdiği gibi bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra da neler olacağını, nelerle karşılaşacağımızı göstermesi bakımından önemli konuları ihtiva ediyordu. Ve bir sonraki yayında yine görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.